Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlerle birlikte güzel bir bere çalışması yapacağız. Pinterest'te gerçekten çok viral olan bir model ve daha önce ben uygulamasını yapmıştım ama o zamanlar video çekmiyordum ve anlatımım sadece kağıt üzerindeydi. Bu akşam güzel bir video ile de bu modeli anlatmış olalım. Orijinal modelimizde hafif bir tüy görüntüsü olduğu için ben angora yün tercih ettim arkadaşlar. 2 kat, angora yün kullanacağız ve 2 renk. Zaten örneğimizde 2 renkli. Benim renkli kodlarımı şu şekilde çevirdim, göstermek adına. Bir de şöyle bir yünüm vardı. Simli ve pullu. Çok aşırı ince bir yün. 25 gramı neredeyse 325 metre uzunluğunda. O kadar ince yani düşünün. Ben bu tarçın rengi ipimin içine bunu da katacağım. Böyle değişik bir havası olsun diye. Şiş olarak da herkes burada el ayarına göre ince kalın, yani benim numarama göre bir tık ince bir tık kalın da kullanabilir. Ben 2 katı 5 numarayla öreceğim arkadaşlar. Malzeme olarak gerekli olan yünlerimiz bu şekilde. Modelimiz de bu. Bu örneği çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burada tüysüz de görünen bir yünü var. Yine dilerseniz ben videonun sonunda net olarak hangi ipleri kullanabileceğinizi sizlere belirteceğim. 5 numara şişimize toplam 50 tane ilmek attım. Bu benim yaklaşık 30 santim civarına denk gelmesi gerekiyor. Siz de ona göre kullandığınız şişe, ele, ipe göre 30 santime yakın bir boyutta ilmek sayısı atabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl örüyoruz? Şimdi önce açık renkli olan bölümümüzde görünen haroşolu gibi görünen bölümü yapacağız. Birinci ilmeğimizde bu bere bitene kadar hep bu teknik çalışılacak arkadaşlar. Birinci ilmeğimizin içinden 2 tane ilmek oluşturacağız. Bu sıra ters örgülü sıram olduğu için bu şekilde bir tane ilmek alıyorum. Bir de şişimi şöyle arka taraftan batırarak ikinci ilmeğimi alıp bir artırma yapacağım. Bu deliksiz çok güzel bir artırma. Sizin de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve bir tane ilmeğin içinden bakın 2 tane ilmeğimiz olmuş oluyor berenin. Şu an ön yüzündeyiz. Devamında kalan bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum. 50 tane ilmeğimiz var. Ve sıramızın sonuna kadar hepsini örüyoruz. Bu arada 30 olmak zorunda değil. Santim ölçüsü 28 de olabilir. 27 de olabilir ama 25'in çok altına düşmeyin. Bakın sonuna kadar ördüm. Son 2 tane ilmeğiniz kaldığınızda başlangıçta artırdığımız, yani buradaki artırdığımız ilmeği sonda kesmemiz gerekiyor. Yine 2 ilmeği bu şekilde birlikte alarak kesiyoruz. Ön yüzde bu teknikle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ön yüzdeki birinci sıramız bittikten sonra ikinci sıramıza dönüyoruz tersine. Tersinde bir işlem yapmayacağız. Sadece kenar ilmeğimi dikişe gireceği için mutlaka ters örerek alıyorum. Bir sonraki ilmekleri tersinde baştan sona düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Önde sadece böyle ters görüntüsü olsun diye, yani haroşalı bir görüntü olsun diye buradan da bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp ön yüze ters örgümüzü çıkartıyoruz. Şimdi sona kadar geldim. Daha doğrusu başa kadar. Bakın artırdığım ilmeği de yine aynı biterken ve başlarken yaptığım gibi ters örerek alıyorum. Bir daha tekrarlayalım. Şöyle dönelim ön yüze örneğin 3. sırasına. Bir tane ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği şöyle şişimle arka taraftan, bakın tam buradan batarak bir tane daha ters ilmek alıyorum. Başlangıçtaki artırmamı yaptım. Diğer aralarda hiçbir işlem yapmıyorum ve ilmeklerimi baştan sona kadar ön yüzden ters örgü olarak örüyorum.
Evet, sona doğru yine ön yüzdeki 3. sıramı ilerliyorum arkadaşlar. Yine 2 tane ilmeğimiz kaldığımızda aynı şekilde ikisini birlikte kesiyoruz. Yani 50 olan ilmek sayımız hiç değişmeyecek. Başta bir ilmek artıracağız. Sıranın sonunda o artırdığımız ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Tersine döndüğümüzde kenar ilmeklerini her başta ve sonda ters olarak örüyorum dikişe gireceği için ve diğer ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyoruz. Yani birinci ve ikinci sırayı toplam 10 kere tekrar ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde toplam 10 sıra bu teknikle öreceğiz. Ben yine arkada bakın şu an gördüğünüz üzere buradan sayılabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramı ördüm. Yani toplam 4 defa bu işlemi yaptık. Geldik ön yüze. Örneğin 9. sırasına. 9. sıramda yine aynı şekilde önce bir artırmamızı yapıyorum. Ve bu artırma benim son artırmam oluyor. Yani bir renkte toplam 5 defa arttırıyoruz arkadaşlar. 5 defa arttırdıktan sonra yine aynı şekilde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sona geldiğimizde yine 5. kez kesmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra toplam 9 sıra örmüş oluyorsunuz. Toplam 9 sıradan sonra arkadaşlar ilk bölümümüzü bitirmiş oluyoruz ve ikinci bölümümüze geçiş yapacağız. Burada kullanacağınız bir sonraki rengi bağlayacağız. Hem renk eşitliğimiz olacağı için hem de bir bölüm önden ters, bir bölüm önden düz olacağı için yine bu bölümü ters olarak örmemiz gerekiyor. İpimi kenarıma bağladım. Zaten kenar ilmeklerimizi mutlaka ve mutlaka dikişe gireceği için örerek alıyoruz. Burada da yine renk eşitliğinden kaynaklı baştan sona bütün ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Hepsini başa kadar ters örelim. Dediğim gibi simin çok büyük bir kalınlık farkı olmuyor arkadaşlar. O yüzden sizin de böyle elinizde varsa çok ince simleriniz değişiklik olsun diye bu şekilde simlerinizi de katabilirsiniz. Hepsini başa kadar örelim ve yeni rengimizde yine arttırmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi buradaki örgü tekniğimiz artık düz örgüye geçiyoruz. 9 sıra ters, 9 sıra düz olacak şekilde ilerleyeceğiz. Artırmayı yine yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tanesini bu şekilde ters olarak artırıyorum. Sonra ipimi arkaya alıyorum. İkinci artırmamı da yine aynı bölümden batarak bir de düz alıyoruz. Yine 2 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Buradan sonra kalan bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Düz örgümüzün sonuna geldiğimizde de yine kalan 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz ama bu defa ipimi öne bırakıyorum ve düz olarak değil de baştan sona ikisini ters alarak birlikte kesiyorum. Yine ön yüzde de bu teknikle ilerleyeceğiz. Şimdi tersine döndüğümüzde bir de ip yürütmeyi göstermek istiyorum sizlere. Çünkü toplam yine 9 sıra boyu bu tarçın rengimizi öreceğiz ama alttaki açık rengin ipinin de oradan oraya uzatmamak adına bunu da yürütmemiz gerekecek. Bunu ben nasıl yapıyorum? Birinci ilmeğimi bir kez açık renkli ipimle örüyorum. Ördükten sonra tarçın renkli ipim altta kalıyor. Onu böyle elimle çektirip biraz sıkıyorum. Çünkü çok uzamasını da istemiyorum 2 defa öreceğim için. Yine aynı ilmeği yani birinci ilmeğimizi ördüğümüz ipimizle bir kez daha örüyoruz. Bu defa da açık renkli ipimi şöyle elimle çektiriyorum. İyice onu oraya sıkıyoruz. Toplam 9 sıra boyu tarçın renkli ipimizde bu kenar ilmeğini sürekli aynı teknikle yapacağız ki bir sonraki renk geçişinde
İpimizin arası uzamasın diye güzel bir geçiş tekniği bu da arkadaşlar. Tersinde yine ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Baştan sona tamamını ters olarak çalışacağız. Yine geldik ön yüze. Bakın bir kez daha birlikte dilerseniz tekrar edelim arkadaşlar. Bir tane ilmek alıyorum. Bunu ters örgü şeklinde. Sonra ipimizi arkaya alıyorum. Bir de arka tarafa batarak bir tane daha düz ilmek alıyorum. Bu şekilde bir tane artırma yapıyoruz. Bere bitene kadar hep aynı ilmeğin içinden böyle artırma yapacağız. Sonra başa kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz bu bölümde. Ve sona geldiğimizde arkadaşlar yine 2 tane ilmeği ters örgü olarak kesiyoruz. Burada da aynı ilk bölümde yaptığımız gibi her renkte beşer defa arttırma, beşer defa kesme ve bu bize toplam 9 sıraya tekabül ediyor. 9 sıra açık renkten, 9 sıra tarçın renginden örerek modelimizi oluşturuyoruz. Renk geçişikliğini nasıl yapıyorduk? Yine ilk önce açık olan renkle bakın şu şekilde bir kez örüyorum. Sonra bu ilmeğimi çıkarttıktan sonra tarçın renkli ilmeğimi böyle sıkıyorum biraz. Hani çok da uzun kalmasın. Ve aynı ilmeği tekrar sol şişime takıp bu defa yine tarçın renkli ipimle örüp bu defa da krem renkli ipimi iyice sıkıyorum. Bu şekilde bütün ilmek boyu onu ilerleteceğiz. Devamında yine tersinde ters olarak örerek beremizi tamamlıyoruz. Evet, arkada bakın ben yine toplam 4 defa artırmamı yaptım ve buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra örmüş bulunuyoruz. Ön yüzdeki benim örneğimin 9. sırası ve 5. artırmamı sizlerle birlikte yine göstermek istiyorum. Bir tane ters ilmek önden, bir tane de düz ilmek arkadan olacak şekilde artırmamı mutlaka yapıyorum ve sonrasında bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyoruz. Ve sona kadar geldikten sonra kalan 2 tane ilmeğimizi ters alıp kesiyoruz ve tarçın renkli ipimizle de yine açık renkte olduğu gibi toplam 9 sırayı tamamlamış oluyoruz. 9 sıra açık renkten 9 sıra tarçın rengimden toplam 18 sıramla ilk bölümüm bitmiş oluyor. Şimdi bunu hep böyle kademeli şekilde ilerleteceğiz. Açık renkli yünümüze geçiş yapıyoruz. Her geçiş sırasını tersinden yapıyoruz ve bütün renklerle geçiş sıramızı mutlaka ters örgü örerek alıyoruz. İpimizi buraya kadar getirdiğimiz için bakın uzatılmış bir ip olmuyor. Buradaki güzel noktası bu. Şimdi yine açık renkli yünüme başlıyorum. Tersinden olduğum için bütün ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Normalde düz örmemiz gerekiyordu biliyorsunuz ama renk geçiş sırası olduğu için ters olarak örüyoruz. Buradan sonrakileri yine diğer sıralarda olduğu gibi düz olarak örmeye devam edeceğiz. Her rengi 5 defa artırıp 5 defa kesiyoruz. Sonraki renge geçip yine 5 defa artırıp 5 defa kesmiş oluyoruz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Peki biz bunu ne kadar uzunlukta yapacağız diyorsanız baş çevrenizi böyle salaş bir şekilde saracak şekilde olacak arkadaşlar. Mesela benim 55 santimlik bir baş çevrem varsa mutlaka bir 4-5 santim fazlasını koyun. Çünkü ressam beresi gibi dökümlü olacağı için kafaya yapışık olmaması gerekiyor. Ben de toplam uzunluk olarak her renkten 7'şer defa örüp beremi bu şekilde tamamlayacağım. Sizin kullandığınız iplere göre bunu 8 sırada yapabilirsiniz veya 10 sırada yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ama bakın şöyle benim 7'şer sıralık
uzunluğum tamamlanmış oldu. Bu arada hafif bir buhar verebilirsiniz çünkü kendini toplayan bir model. Ben de hafif bir buhar vererek bu şekilde uzunluğunu tamamladım. 7 sıra açık renkten, 7 sıra koyu renkten, açık renkle başladığım için bitirişi koyu renkle yapıyorsunuz. Bundan sonra artık dikiş ve diğer bölümlere başlayacağız. Normal klasik bir kapartma yapıyoruz ama ters kısmından yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bütün ilmeklerimi birlikte alarak kesiyorum. Evet, tamamını baştan sona kadar böyle keseceğim. Bütün ilmekleri kestikten sonra aynı renk yünümüzle lastik bölümünü yapacaksanız eğer burada ipinizi uzatın, kesmeyin, o şekilde kalsın arkadaşlar. Lastik bölümünü ikinci bölümde yapacağız. Öncelikle beremizin tepe kısmını toplayacağız. Tepe kısmı içinde açık renkte yünüm bu tarafta kalmıştı. Şöyle 1 metre kadar boşluk bırakıp sonrasında ipimi burada kesiyorum. Kalınca bir yün iğnesine geçirip önce iğneyle 2 aşamada tepemizi toplayacağız. Onu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz ki birinci ilmeklerimizi mutlaka haroşa olarak örün demiştim sizlere. Burada haroşa ördüğümüz ilmekler hafif böyle kabarık kabarık birer diş olarak söyleyeyim. Biz öyle söylüyoruz çünkü. Bir kabarıklığı gözüküyor. Bunların tepelerinden alarak şöyle kenardan teğer şeklinde ilerleyeceğiz. Yaklaşık birer santim boşluk bırakarak, çok sık almayarak buradaki bütün uzunluğu toplayacağız. 14 renk var, yani 7 sıra açıktan 7 sıra koyu renkten toplam 14 bölüm var. Bu da bayağı bir büyük uzunluk oluyor. Zaten baş çevremiz en az 50-55 santim civarı olduğu için benimki de yaklaşık 60 santim. Bu arada sizin karşınızda ölçmedim ama arkada mezureyle ölçtüm. Bitirdiğimde 7 toplam 14 sıramın uzunluğu 60 santim civarıydı arkadaşlar. Kadrajıma sığmadığı için çekemedim ama burada sizlere belirtiyorum. Şöyle aralıklı bir şekilde sonuna kadar ilmekleri alacağım. Evet, bakın aralığı görüyorsunuz. Şimdi sonuna kadar geldim. Burada çok dikkatli uygulamanız gerekiyor. Çünkü angora yün biliyorsunuz çabuk kopar. Sıkabildiğiniz kadar fazlasıyla burayı sıkın. Ama açık kalsın, yani açık kalması bizim için bir problem değil. İpinizi kopartmadan böyle yavaşça çekerek kapatın ve ilk başladığımız noktaya iğnenizi batırıp burada bir şekilde bunu tutturun arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk bölümde bir delik kalacak çünkü çok fazla ilmek uzunluğu var. Burada böyle bir delik kalması gayet doğal ama biz onu sonra kapatacağız. Dediğim gibi ipinizi kopartmadan burada sıkıca bir bağlamanızı yapın. Bağlamanızı yaptıktan sonra bakın bu şekilde bir açıklık kalıyor. Bunu da nasıl yapacağız? Kabarık olan bölüm, yani haroşo ters ördüğümüz bölümün üstünden şöyle hafif gezdirip ikinci kapatmamızı burada yapacağız. Düzler altta kaldı. Özellikle onları alt bölümde bırakıyorum ve sonrasında bakın ipim şurada görüyorsunuz. Sadece açık renkli yünümün bakın böyle toplayacağız. Şöyle kenarlardan zaten açık renkli olduğu için gözükmüyor. Kendi göz kararınızı alabilirsiniz. Ben yine göstereceğim ama bakın şöyle yuvarlak bir şekilde gidin. Bakın aralardan geçiriyorum. Evet, düzeltiyoruz. Sadece
haraşolu bölümleri alacağım için. Şöyle bir başından bir başına da alabilirsiniz. Aralardan da tutturabilirsiniz ama yine de elinizle düzeltin onları. Yamuk olmasın. Sonuna kadar geldikten sonra, başladığımız noktaya geldikten sonra yine bir kez daha sıkıyoruz. Bakın artık iyice kapandı. Şuraya batalım. Ve yine yavaşça çekip bakın beremizi muntazam bir şekilde tamamen kapatmış olduk. Tepe toplamanızı tamamladıktan sonra eğer ki dikişsiz örecekseniz lastik kısmınızı direkt alt bölüme geçip lastik yapmaya başlayacağız. Ama ben buradan sonra lastiğimi dikişsiz çalışmak istediğim için tepe kısmından sonra ipimi kopartmıyorum. Yine kalan ipimle dikişime devam ediyorum. Düz tarafta çok fazla göstermiyor dikiş yerini arkadaşlar. O yüzden bildiğiniz gibi şöyle her ilmeğin birbirine karşılıklı gelecek şekilde bildiğiniz tekniklerle dikişinizi tamamlayabilirsiniz. Benim gibi berenizin lastik bölümünü dikişsiz yapacaksanız eğer. Evet, bakın tepemizi topladık. Böyle bir görüntümüz oldu. Çok da güzel duruyor. Buradan sonra lastiğe geçiş yapacağız. Lastiğimizi nasıl yapıyoruz? Hatırlıyorsanız daha önce pullu olan ipimizi burada kesmemiştik. Şöyle uzunca bir şekilde bizi bekliyordu. Buradan sonra arkadaşlar ilmek çıkartmaya başlayacağız. Ben 3,5 numara şişe geçiş yapacağım. Lastik bölümü biraz toplu olmasını istediğim için. Toplu derken daha sıkı bir görüntüsü olsun arkadaşlar. Salaş olmasın lastiğim diye. O yüzden 3,5'a geçtim. Şimdi burada bir tığ yardımıyla şişle de alabilirsiniz ama tığla daha kolay olduğu için ilmeklerimizi çıkartacağız. 7 açık renkten 7 de koyu renkten toplam 14 tane bölümüm var. İlmek çıkartmam gereken sayı da en az 110 ilmek. Çünkü 100 ilmekli yaptım. Başımı bayağı sıktı. 110-120 arası bir ilmek sayısı 55 santim civarındaki bir kafaya yeterli oluyor arkadaşlar. Burada demek oluyor ki her renk bölümünden en az 8 tane ilmek çıkartmam gerekiyor. 9 çıkartın, 10 çıkartın hiç fark etmez. Yani 130-140 ilmek çıktı, ben ne yaparım derseniz. Birinci kurulum sırasında o ilmekleri azaltırsınız ama seyre kalırsanız çok çirkin bir delik görüntüsü oluyor. O yüzden ilmekleri deliksiz olacak şekilde sıkı sıkı çıkartın. Ben de şöyle ilk bölümü tamamladım. Bakalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğim var. Şöyle çıkartıyorum. Bunları şişime geçiriyorum. Çünkü daha uzun bir tunus tığısıyla da çıkartabilirsiniz. Veya şişle de çıkıyor ama tığ alması daha kolay oluyor. O yüzden ben tığ yapıyorum. Evet, bakın ilmeklerimizi çıkarttıkça şişimize geçireceğiz. Yetişkinler için dediğim gibi maksimum 120 ilmeğe kadar, böyle gür saçlı olan arkadaşlarım 120 ilmek yeterli olur. Ama bu elden ele aşırı fark ediyor. Bu arada çok fazla ilmek sayısı söylüyorum ama herkesin, yani ben çok sıkı örmüyorum açıkçası. Çok gevşek de örmüyorum. Orta kararda ördüğüm için. Çok gür bir saçlı müşterim olsa örneğin 120 ilmek gayet yeterli oluyor. Ama örneğin bana göre 110 civarı daha ideal bir sayı oluyor. Burada da şu an mesela 9 tane çıkarttım. Dediğim gibi ilmek sayınız fazla olabilir. İlk lastik kurulumunda ilmeklerinizi eksiltebilirsiniz. O yüzden fazla olsun, delik olmasın, daha güzel bir görüntünüz olacak. Bu şekilde bütün ilmekleri çıkartalım. Çıkarttıktan sonra lastik örgümüze başlayalım. Burada dikişsiz yapacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Son ilmeğimiz bakın şöyle uzayan bir ilmek. Onu şu şekilde ilk ilmeğimin içinden geçirip boşluğa bırakıp sabitliyorum. Şöyle ipinizi çektiğinizde bu buraya sıkışsın ki ayrık bir görüntü olmasın. O yüzden bir tane ilmeğimizi zaten burada yiyoruz.
Ben klasik olarak bir düz, bir ters şeklinde lastiğimizi çalışacağım. Ama bu, bir düz, bir ters şeklindeki lastiğimiz biraz ince oluyor. Eğer o tarz ince kullanmak isteyenler olursa buradan sonra bütün ilmekleri bir düz, bir ters şeklinde ayrıcımızda koyduk. Başlangıç noktamızı belirledik. O şekilde çalışabilirsiniz ama, ben buradan sonrasına, bu şekilde çok ince bulduğum için torba lastiğe geçiş yaptım arkadaşlar. Sizlere dikişsiz torba lastiğin çalışma sistemini de göstereceğim. Siz hangisini dilerseniz onu uygulayabilirsiniz. Ben önce de sizlere görüntüsünü göstermek istiyorum ki torba lastik hoşunuza gider gitmez. Hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ya tek kat bir düz bir ters şeklinde istediğiniz boya kadar örürsünüz. Ya da böyle torba lastikteki gibi çift kat şeklinde lastiğinizi çalışırsınız. Bakın az önce başlarken bir sıra bir düz bir ters kurulumlu lastiğimizi yaptık. Şimdi buradan sonra 2 sıralık bir tekniği çalışıyoruz. Bir sıra sadece düzleri örürken bir sıra sadece ters ilmekleri örüyoruz ve bu şekilde dikişsiz torba lastiği yapıyoruz. Bakın bu sıra benim düzleri ördüğüm sıra. O yüzden bakın ters ilmeği ipim önde, ters ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp düzümü örüyorum. Bakın öne aldım ipimi, tersi örmeden alıyorum. İpi arkaya aldım, düz ilmeğimi örüyorum. Yine bakın tersi örmüyorum, düzü örüyorum. Ayrıcımı taktım. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde ne yapacağız? Şimdi burada düzleri ördüysek bu sıra düzleri örmemiz gerekiyor. Tersleri öreceğiz. Şöyle bakın ters ilmeği normal ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimde ipimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tersi ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıp düzü örmeden alıyorum. Tersi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp düzü örmeden alıyorum. Bir sıra dediğim gibi bu şekilde tersleri, bir sırada düzleri ördükten sonra torba lastiğiniz bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da istediğiniz boyutlara gelene kadar 6-7 santim civarı bir boyda çalışabilirsiniz. Şimdi buradan sonra normal klasik bir kapatma sistemiyle ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Ya da bu torba lastiğe yakışan aslında iğne ile kapatma tekniği. O da çok güzel bir teknik ama yapımı kolay olduğu kadar anlatımı gerçekten zor bir teknik. Ben elimden geldiğince sizlere pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama anlamayan arkadaşlarım normal kapatmasını yapabilirler. İğneyle kapatma çünkü biraz zahmetli bir iş. Burada yaklaşık 1,5-2 metre kadar ipinizi fazlaca kesin çünkü bayağı bir ip yiyor. Buradaki mantık aslında şu: düz ve düz ilmeklerin ikisini birlikte, ters ve ters ilmeğin ikisini birlikte kapatacağız. Bunun için öncelikle ilk 2 ilmeğimizi yani bir tane düzümüzü ve bir tane tersimizi boş olarak alıyoruz. Çünkü başlangıç bu şekilde başlıyor. Önce bir düzümüzü şuradan batarak da bir tersimizi alıyoruz. Düz ve tersin iğne batışları da farklı oluyor. Oraya da dikkat edin. Bakın bir düzü bir tane de ters ilmeğimizi bu şekilde ipimize geçirerek boşluğa bıraktık. Şimdi burada önümüzde gelen ilmek düz. Demek ki buradaki düz ilmeği alacağız demektir. Düz ilmeğin son bacağını, son bitiş noktasını bulmanız gerekiyor. Şu an Angora'da bunu göstermemiz zor olacak ama şuradan aldığınızda da güzel bir görüntü oluyor. Bakın düzle düzü aldım. İkisini ön taraftan geçirip bu şekilde ipimizi çekiyoruz ve sonrasında ilmeğimizi boşluğa bırakıyoruz. Şimdi sıradaki ilmek ters. Bizim ilk aldığımız tersin son bacağını bulacağız. Aslında bu taraftan baktığımızda bu da düz gözüküyor ama normalde bizim baktığımız yönden ters olan ilmek. Bakın bu düz ters ile ilk boşluğa bıraktığımız tersin bacağını alacağız. Yani tam şu ilmeğin son bacağı. Bakın şurada. Onu aldım. Bakın iğneyi bu defa şuradan batırıyoruz. Dikkat edin. Böyle değil de tam böyle bu taraftan.
Tersleri böyle batacağız, düzleri normal batacağız. Şimdi onu da çıkarttım. İpimi iyice çekiyorum. Dediğim gibi angorada bunu yapmak aslında biraz zor. Çünkü biliyorsunuz angora çok takılan bir yün ama görüntüsü muntazam duruyor. Ben o yüzden bu şekilde yapacağım. Siz de yapmak isterseniz yine yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki ilmek düz. O yüzden bu taraftan alacağım. Bakın son bacağını buldum. Şuradaki ilmeğin en son ilmek bacağını alıyoruz. Şimdi buradaki ilmeği de aldık. Karşılıklı şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra ilmeği de boşluğa bırakalım. Sıradaki ilmek ters. Demek ki arka taraftan alacağız. Onu da şöyle çeviriyoruz. Buradaki son düz oluyor. Çünkü buradan baktığımızda ters, diğer taraftan baktığımızda bakın düz gözüküyor. O yüzden buradaki son bacağı alıyoruz. Onu da iğnemizi ön taraftan batırarak ikisini birlikte dikiyoruz. Ya aslında dediğim gibi yapımı kolay, anlatımı bir o kadar zor. Bu şekilde önden almaya karıştırmayın. Bu taraftan batarak ilerliyoruz. Bütün ilmekleri böyle dike dike gideceğiz arkadaşlar. Bakın muntazam bir görüntüsü oluyor. Ve beremizin bitmiş haliyle geldim arkadaşlar. Renklerden ve görüntüden kaynaklı ben tutku bisküviye benzettim. O yüzden adını tutku beresi koydum. Bu arada hemen size dikişi göstermek istiyorum. Dikişin bitmiş hali bakın bu şekilde arkadaşlar. Torba lastiği en iyi kapatma şekli diyebilirim. Ama belki bu kısa videoda anlamadım derseniz sizlere daha uzun bir video hazırlamaya çalışırım. Çünkü çok püf noktaları olan bir dikiş tekniği. Bilen arkadaşlarım zaten biliyordur. Lastik kısmındaki ilmek sayısına da özellikle değinmek istiyorum. Benim kafa çapım 53, çıkarttığım ilmek sayım 116 ilmek oldu. Bu bana biraz bol geldi ama sıkmayan, rahatlıkta güzel bir şekilde oldu. Kafa çapı daha büyük olan arkadaşlarım için ideal olur. Yani 56-57 santim için ideal ve gür saçlı arkadaşlarım için 116 ilmek ideal. Ama benim gibi küçük kafası olan arkadaşlarım 110 ilmek çıkartsalar daha iyi olacak. Tabii ki bu kullanılan şiş, kullanılan ip ve elin kendi örgüsüne göre değişiklik sağlar. İp olarak aslında ben kit mohair çalışacaktım. O daha güzel duruyor inceliği ve tüyü bakımından. Arasına da yelek yünü veya koton yün katacaktım ama çok fazla bulunmayan bir yün. Yani piyasada çok fazla satılmayan bir yün. O yüzden herkesin bulabileceği tarzda angora ile çalışmak istedim. Dediğim gibi siz buraya istediğiniz renklerle ister bir katı ebruli ister ikisinde ebruli olarak da çalışabilirsiniz. Çok yakın tonlar tercih edebilirsiniz. Örneğin koyu krem, açık krem, açık mavi, koyu mavi gibi böyle çok yakın tonlar böyle renk geçişi yapar gibi o şekilde de uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Anlamadığınız noktalar olursa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Gördükçe hepinize tek tek cevap vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.